Herkese selamlar. Bugün senin için seçtiğin kaynaklara, Türk sinemasının temel taşlarından birine dalıyoruz, Cüneyt Arkın'ın efsanevi Malkoçoğlu serisine. Evet, Görevimiz basit aslında. Bu 6 filmin sadece hikayesini değil, neden bir nesli bu kadar derinden etkilediğini ve sinemamızdaki yerini anlamak. kesinlikle. Yani bu filmler sadece birer aksiyon filmi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu, kahramanlık anlayışını ve tabii ki Yeşilçam'ın o inanılmaz yaratıcılığını yansıtan kültürel belgeler. Hatta seride 7 film var ama biz Evet. Birinde Serdar Gökhan oynuyor. Biz bugün Cüneyt Arkın'la özdeşleşen o 6 filmlik inanılmaz serüvene odaklanacağız. O zaman ilk adımla başlayalım. Her şeyin başladığı 1966 yapımı siyah beyaz Malkoçoğlu filmi. evet, ilk film. Film bizi doğrudan Sırbistan'a, ölüm döşeğindeki bir kralın sarayına götürüyor. Ve taht için çekişen iki oğlu var. Klasik bir başlangıç aslında. Aynen. Büyük oğul Gregor, hani o meşhur laf vardır ya, bükemediğin bileği öpeceksin diyor. Osmanlı ile barışçıl bir politika istiyor. Ama küçük kardeş Lazar. Lazar tam tersi. Gözünü kan ve hırs bürümüş, Macarlarla birleşip Türklere savaş açma derdinde. Aslında burada temel bir ideoloji çatışması görüyoruz. Yani bir tarafta diplomasi, sağduyu, Gregor'ın temsil ettiği o devlet aklı var. Evet, Diğer tarafta ise Lazar'ın temsil ettiği kör bir hırs, kan dökme arzusu. Hatta o kadar kişiselleştiriyor ki meseleyi, abisinin asil Sırp kanı taşıdığından bile şüphe ettiğini söylüyor. o kadar yani. Bu meselenin artık politik bir anlaşmazlık olmadığını, kişisel bir nefrete dönüştüğünü gösteriyor. Tabii bu karışık haberler Osmanlı Sarayı'na da ulaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Divanı Hümayun'u toplamış ama gelen istihbaratlar o kadar çelişkili ki. Kim kime dumduma. Aynen. Lazar abisini öldürdü mü, sürgüne mi yolladığı belli değil. İşte tam bu belirsizlik anında Fatih en güvendiği Akıncı Bey'ine çok net bir görev veriyor. Görev de çok net. Lazar yakalanacak, cezalandırılacak. Ve o kutsal taç yani krona Gregovar'ın başına takılacak. Görev Malkoçoğlu'nun. Ama asıl ilginç olan bence ihanetin sadece düşman topraklarında olmaması. Tehlike içeriden geliyor. Saraydan. Hem de nasıl? Osmanlı Sarayı'nda Sadrazam Mehmet Paşa'nın kendi gizli bir gündemi var. Bir yandan Lazar'a aşık olan Beluşi adında bir kadını kullanıyor. Vay be. Diğer yandan da Malkoçoğlu'na diş bileyen Sivricehisar komutanı İshak Bey'i, onu da diye gaza getiriyor. Bütün makamlar Malkoçoğlu'na gidiyor, sen ne güne duruyorsun? Bir dakika, yani sadrazam düşmanla işbirliği yapıp kendi Akıncı Bey'ine komplo mu kuruyor? Bu inanılmaz bir ihanet seviyesi. Tam olarak öyle. Bu da aslında Yeşilçam'ın o dönemki tarihi filmlerine çok özgü bir durum. Düşman asla sadece dışarıda değildir. Genelde içeridedir. En büyük tehlike genellikle içerideki haindir. Bu da hikayeye ikinci bir gerilim katmanı ekliyor. Malkoçoğlu sadece Lazar'la değil kendi komutanının hatta sadrazamının tuzaklarıyla uğraşmak zorunda. Malkoçoğlu'nun Sivricehisar Kalesi'ne girişi de bu gerilimi çok iyi yansıtıyor. Bir okçuluk yarışmasının ortasına dalıyor. O efsane sahne. Hı hı. Ve tek bir okla hedefteki oku ortadan ikiye bölüyor. Herkes hayran kalıyor tabii. İshak Bey'in suratı kıskançlıktan bir karış. Yerle bir oluyor karizması. Tam o anda da Fatih'in fermanı geliyor ve kaledekiler sultan güveneceği adamı bilir diyerek İshak Bey'i resmen yerin dibine sokuyorlar. Bu sahneler bize Malkoçoğlu'nun karakterini de gösteriyor. O sadece bileği kuvvetli bir savaşçı değil, aynı zamanda çok zeki ve gözlemci. Mesela Han'daki sahneler. Evet. Parası olmadığı için dayak yiyen Akıncı Ejder'i kurtarıyor, çiçekçi kılığındaki Prenses Ilona ile karşılaşıyor ve durumdan şüpheleniyor. Hemen anlıyor bir iş olduğunu. Ve casus Peluşi'nin kurduğu tuzağı anında fark edip oyunu bozuyor. Her adımı hesaplı, her hareketi planlı bir karakter. Ve bu ihanetler zinciri en tepeye ulaşıyor. Hain İshak Bey, Gregovar'ın esir düşmesini fırsat bilip Fatih'e bir mektup yazıyor. İftiranın böylesi. Diyor ki, Malkoçoğlu, Prenses Ilona'nın aşkı için vatanını sattı, Gregovar'ı Lazar'a teslim edecek. Bu iftira üzerine Fatih'in emri de çok net. Derhal yakalarsın ve boynu vurulsun. İşte filmin finali tam bir adalet manifestosu gibi. Malkoçoğlu üzerine atılan tüm bu iftiralara rağmen tek başına bütün düğümü çözüyor.
her şeyi temizliyor. Lazar'ı öldürüp kesik başını ve Krona'yı padişahın önüne atıyor, İshak'ın ihanetini de belgeleriyle ortaya çıkarıyor. Sadece kendini aklamıyor, aynı zamanda Sırbistan'da düzeni yeniden sağlıyor. Bu, kahraman gelir, kaosu bitirir ve düzeni tesis eder temasının mükemmel bir örneği. Ve ilk filmde devlete olan görevini tamamlayıp düzeni yeniden sağlıyor. Ama bu kahramanın kendi dünyası. İkinci filmde 1967 yapımı Malkoçoğlu Krallara karşı da başına yıkılıyor. İşte burada işler kişiselleşiyor. Tamamen. Mesele artık bir ferman değil, kişisel bir intikam. Hatta bu filmde Cüneyt Arkın'ın adanmışlığı da başka bir seviyede. Saraya atla girdiği bir sahnede gerçekten eli bileğinden kopuyor ve tıp fakültesinden hocası gelip elini geri dikiyor. İnanılmaz bir olay. Bu olay Fiuri Humi'yi de yansıtıyor aslında. Bu filmde her şey daha kanlı, daha acı ve daha kişisel. Malkoçoğlu Mora seferinden dönüyor, bir bakıyor ki evi yakılmış. Her şeyini kaybetmiş. Karısı ve adamları katledilmiş, tek oğlu Polat ise kaçırılmış. İşte o an o efsanevi Akıncı Bey'in motivasyonunu tamamen değiştiriyor. Artık o bir devlet görevlisi değil, yaralı bir baba. Bu da karakteri bize daha insani, daha yakın kılıyor, değil mi? Kesinlikle. Onun acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Oğlu Polat'ı ararken yolu bir esir pazarına düşüyor. Ve burada karşısına sıradan bir düşman çıkmıyor. Kazıklı Voyvoda Vladimir Çebeş. Evet ve bu ismin seçimi asla tesadüfi değil. Kazıklı Voyvoda yani tarihsel Vlad Tepes. Drakula. Aynen, Batı kültüründe Drakula efsanesine dönüşmüş, zulmün ve vahşetin sembolü bir figür. Onu düşman olarak konumlandırmak, Malkoçoğlu'nun sadece bir tiranla değil, adeta kötülüğün vücut bulmuş haliyle savaştığını anlatıyor. Ve planı da korkunç. Planı da bu kötülüğe yakışır cinsten. Malkoçoğlu'nun oğlu Polat'ın beynini yıkayıp onu babasına karşı bir ölüm makinesine dönüştürmek. Bir babayı öz oğluyla dövüştürmek. Bu artık fiziksel savaşın çok ötesinde. Tamamen psikolojik bir vahşet. Kesinlikle. Düşman, kahramanın en hassas noktasını, ailesini hedef alıyor ve bunu olabilecek en ahlaksız şekilde kullanıyor. Bu, serideki kötülük anlayışının da nasıl derinleştiğini gösteriyor. Filmin sonunda o intikamını alıyor tabii. Evet, Malkoçoğlu'nun Çebeş'i o kayalıklardan aşağı atması sadece bir intikam değil, bu sapkın düzenin de sonu oluyor. Böylece Malkoçoğlu dış düşmanlarla, iç hainlerle ve kişisel psikolojik bir düşmanla yüzleşti. Peki serinin 3. filmi Malkoçoğlu Karakorsan'da karakteri nereye götürdüler? Onu uluslararası bir arenaya taşıdılar ve bir savaşçıdan çok bir casusa dönüştürdüler. Artık 2. Bayezid devrindeyiz ve coğrafya İspanya. Oo, yurt dışına açılıyor. Aynen. Hikayenin merkezinde zalim Engizisyon mahkemeleri ve onların gaddar komutanı Lucio var. Lucio'nun hedefi ise Cem Sultan'ın oğlu Şehlade Osman'ı kaçırarak Osmanlı'ya büyük bir darbe vurmak. Malkoçoğlu bu kez düşmanın arasına sızmak için bir kara korsan kimliğine bürünüyor. Bu kılık değiştirme olayı onun alameti farikası haline gelmeye başlıyor. Tam olarak öyle. Bu onun sadece kaba kuvvetten ibaret olmadığını, aynı zamanda ne kadar usta bir stratejist olduğunu da kanıtlıyor. Ve bu Engizisyon teması aslında çok manidar. Neden? O dönem Türk sineması için düşman sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir tehdit olarak da resmediliyordu. Engizisyon bu zalim ve fanatik Batı imgesinin en tepe noktasıydı. Dolayısıyla Malkoçoğlu burada sadece bir şehzadeyi değil, adeta bir medeniyeti koruyordu. Filmdeki kötülük de yine çok acımasız. Anna de Cordoba'nın gayrimeşru doğan bir bebeği ve annesini soğukkanlılıkla zehirlemesi gibi sahneler var. Çok sert sahneler onlar. Ve tüm bu olayların kilit tanığı da saldırıdan sonra dili tutulmuş, saçları kesilmiş, masum bir kadın. Malkoçoğlu'nun Han'da karşılaştığı bu kadın bütün düğümü çözecek anahtar oluyor. Adaletin tecelli ettiği final sahnesi ise adeta sinematik bir şiir gibi. Engizisyon mahkemesi esirleri yakmaya hazırlanırken bir anda şiddetli bir yağmur başlıyor. Ateşler sönüyor. Aynen. Ateşler sönüyor ve o kaosun içinden Malkoçoğlu beliriyor. Bu an kahramanın sanki doğaüstü bir güç tarafından desteklendiği, ilahi adaletin bir parçası olduğu hissini veriyor izleyiciye.
Bu casusluk ve kılık değiştirme teması 4. film olan Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor'da zirveye çıkıyor. Kesinlikle. Bu sefer Malkoçoğlu sadece bir kampa sızmıyor, isyancı Balkan Bey'i Nikola'nın yerine geçerek doğrudan Kral Filip'in sarayına giriyor. Ama o saray, yılanların yuvası gibi. Bu filmde saray entrikası çok daha karmaşık ve katmanlı. Kral Filip'in ikinci eşi, Kraliçe Maria'nın gözünü iktidar hırsı bürümüş. Klasik, kötü kraliçe. Aynen. İsyancı Nikolay'la gizli bir ittifak kurmuş ve tahtın gerçek varisi Prenses Beatrice'i öldürmeyi planlıyor. Malkoçoğlu bu yalanlar ve ihanetler ağının içinde hem hedefine ulaşmaya hem de masum prensesi korumaya çalışıyor. İki cephede birden savaşıyor resmen. Ve o unutulmaz ifşa anı. Beatrice, Nikola kılığındaki Malkoçoğlu'ndan şüphelenip yüzündeki göz bandajını bir hışımla çekip çıkarıyor. İşte o an. O an. Malkoçoğlu'nun kükremesi sinema tarihimize geçmiştir. Ben Malkoçoğlu, Sultan Mehmet Han'ın Akıncı Bey'i. Etrafı sarılıyor ama hemen bir koz oynuyor. Durumu lehine çeviriyor hemen. Gerçek Nikola'yı rehin tuttuğunu söyleyerek bir anda kontrolü ele alıyor. Bu filmde de kötüler kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. Nikola ve Kraliçe Maria, Kral Filip'i ölen kardeşinin sesini taklit ederek delirtip intihara sürüklüyorlar. Ama planlıyı tutmuyor. Tutmuyor. Filmin sonunda öldüğü sanılan kardeşi Farabo ortaya çıkıyor. Yeni kral olarak Osmanlı'ya bağlılığını bildiriyor ve yeğeni Beatrice'i de Malkoçoğlu'na vererek hikayeyi yine bir düzene ve huzura kavuşturuyor. Onu bir asker, intikamcı bir baba ve usta bir casus olarak gördük. Ama 5. film Malkoçoğlu ve Cem Sultan ile seriye bambaşka bir boyut. Taze bir kan geliyor. Evet, oğlu Polat. Varlığından haberdar olmadığı gizli oğlu Polat. Evet, bu da seriye kader ve kan bağı temasını çok güçlü bir şekilde sokuyor. Polat, kendini bir çobanın oğlu sanarak büyümüş ama içindeki o akıncı ruhu, kanı onu eninde sonunda babasının yoluna çıkarıyor. Kan çekiyor yani. Aynen öyle. Babasının kim olduğunu bilmese bile tıpkı onun gibi cesur, onun gibi gözü pek bir delikanlı. Bu kahramanlığın eğitimle değil, doğuştan, kandan geldiği fikrini yansıtıyor. O, doğuştan bir akıncı. Bu filmde 2 ana hikaye paralel ilerliyor. Bir yanda Polat'ın kendini kanıtlama ve babasını arama süreci. Diğer yanda da Malkoçoğlu'nun belki de en zor görevi var. Rumak. Bu görev uğruna devletle karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü Malkoçoğlu ilk defa devlete asilik etme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sadakati devlete mi yoksa vicdanına ve verdiği söze mi? Büyük bir ikilem. Bu ahlaki ikilem karaktere müthiş bir derinlik katıyor. Ve fedakarlık teması Polat'ın annesi Zühre'nin ölümüyle zirveye ulaşıyor. Zühre düşman okuyla vurulduğu anda son nefesinde gerçeği açıklıyor. Polat, oğlun. İşte o an. Bu an Polat'ın intikam yeminini daha da kişisel ve anlamlı kılıyor. Malkoçoğlu ölüm fedaileri. Oğluyla yeni kavuşmuşken bu kez formül yine değişiyor. Yalnız kurt sonunda kendine bir sürü buluyor. Aynen öyle. Bu filmde Malkoçoğlu artık tek başına değil. Yanında ölüm fedaileri adını taşıyan koca Samsa, İlbey Zorbey kardeşler ve bıçakçı Polat gibi her biri kendi alanında uzman yoldaşları var. Bir ekip olmuşlar. Evet, bu serideki yalnız kahraman temasından kardeşlik ve ekip çalışması temasına doğru önemli bir geçiş. Sanki bir 7 samuray veya muhteşem yedili havası var. Kesinlikle. Her bir yoldaşın kendine has bir yeteneği var. Biri bıçak ustası, diğeri gürs kullanıyor. Biri inanılmaz güçlü. Bu durum seriye farklı bir dinamizm ve zenginlik katıyor. Zafer artık tek bir kişinin değil, bir ekibin eseri. Filmin konusu da tam bir aksiyon fırtınası zaten. Görevleri Prens Arnold ile Sırp Prenses Elsa arasındaki siyasi evliliği engellemek ve tahtın gerçek varisi Prens Enrico'yu korumak, sürekli bir kaçış ve kovalamaca üzerine kurulu adeta bir yol hikayesi. Malkoçoğlu'nun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda düzeni sağlayan, adaleti getiren ve doğru olanı koruyan bir lider olduğunu görüyoruz. Misyonunu tamamlıyor. Tamamlıyor. Tahtı gerçek sahibine, Prens Enrico'ya teslim edip, görevini bitirmesiyle karakterin misyonu da sona eriyor ve efsanesi tamamlanmış oluyor.
1971'den 74'e uzanan tam 4 filmlik bir destan var karşımızda. Aynen öyle. O zaman görevimiz belli. Bu seriyi film film deşifre edeceğiz. Bakalım basit bir intikam hikayesi nasıl böyle epik bir efsaneye dönüşmüş? Bence de lafı hiç uzatmayalım, her şeyin başladığı o 1971 yapımı ilk filmle yani Battal Gazi destanıyla bu serüvene dalalım. Hikaye çok net bir gerilimle başlıyor. Malatya Sarayı'ndayız ve Bizans'ın ödemek istemediği bir haraç var. Amoryon valisi Polemon çıkıyor. Koskoca Bizans neden size haraç versin diye bir kafa tutuyor. İşte orada sahneye Hüseyin Gazi çıkıyor ve o meşhur meydan okumayı yapıyor. 5 yıldır veriyorsunuz, şimdi o haracı artıracağız. Bu dışarıya karşı bir güç gösterisi ama asıl tehlike içeride, değil mi? Aynen öyle. İşte bütün serinin anahtarı burada. Çünkü Bizans'ın yıllar önce Malatya'ya yerleştirdiği bir köstebeği var. Abdülselam. Dışarıdaki düşmandan çok daha tehlikeli olan o. Yani Polemon'un o anki öfkesi aslında Abdülselam'ın ihanet planını tetikliyor. Serinin DNA'sına daha ilk dakikadan içeriden gelen ihanet teması kodlanıyor resmen. Ve bu ihanet bence en dokunaklı sahnelerden birine zemin hazırlıyor. Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer'i talim ettirdiği o an. Evet. Cafer, kılıçta, okta babasının gururu oluyor. Tam bu mutlu anda hain Abdülselam o şeytani yarış fikrini ortaya atıyor. Hani diyor ya, baba uzun yoldan, oğul kısa yoldan gitsin. Aynen. Yarışa başlarken birbirlerine attıkları o son bakış. Aslında bir veda. Bunu bilmeden vedalaşıyorlar. Bu çok trajik bir an çünkü tuzak kusursuz işliyor. Hüseyin Gazi, Süleyman Gazi türbesinde pusuya düşürülüyor ve katlediliyor. Evet. Ama hikayeyi asıl efsaneleştiren detay tam burada ortaya çıkıyor. Babasının cansız bedenini bulan Cafer'e, ustası Tevabil'in söylediği o 2 kelime var. Tam 17 yara. Aynen. Bu basit bir sayı değil. Bu, Cafer'in hayatının geri kalanını adayacağı intikamın manifestosu oluyor resmen. Her bir yara için bir can alınacak. Yıllar geçiyor, o çocuk büyüyor, babasının katillerin isimlerini öğrendiği an intikam yolculuğu da fiilen başlıyor. İlk hedefte kale kumandanı Testor. Ama tam bu sırada hikayeye çok önemli bir karakter giriyor. Prenses Eleanora. Eleanora karakteri serinin sadece bir kılıç dövüşü hikayesi olmasını engelliyor bence. Yani nişanlısı Alyon'u sevmeyen, babasının tiranlığından bunalmış bir kadın. Ve kaleye sızan Cafer'e aşık oluyor. Ama Cafer ona yalan söylemiyor. İşte o çok ilginç. Direkt diyor ki, ben senin aileni, amcanı, babanı öldürmeye geldim. Bu dürüstlük ilişkilerini imkansız olduğu kadar güçlü de kılıyor. Eleanora da düşmanın davasının ne kadar haklı olduğunu ilk ağızdan öğrenmiş oluyor. Tabii. Cafer de bu sırada intikamına devam ediyor tabii. Polemon'u kendi evinde tuzağa düşürüp öldürdükten sonra Malatya'daki toplantıyı basıyor. Hain Abdüselam, babanın katilleri bulunamadı diye alay ederken Cafer o unutulmaz sahneyi yaratıyor. Bu kesik başlığı attığı an. Aha, bunlar da ispatı diyerek 2 kesik başı ortaya atıyor. Bu sadece bir intikam değil, Malatya'daki hain düzenine de bir meydan okuma. Bu olaydan sonra tabii Bizans ordusu Malatya'ya dayanıyor. Cafer tek başına meydana çıkıyor ve karşısına kim dikiliyor? Kayserili Hammer. Efsanevi dövüş. O kadar destansı bir dövüş ki yenişemiyorlar. Dövüşün sonunda Hammer, Cafer'in cesaretinden ve yeteneğinden o kadar etkileniyor ki dinini değiştirip Ahmet adını alıyor. Ve Cafer'e o an o efsanevi ismi veriyor. Battal. İşte Cafer'in Battal Gazi'ye dönüştüğü an tam olarak bu an. Bir düşmanın takdiriyle kahramanlığı tescilleniyor. Sonra ikisi birlikte saraya sızıyorlar. Ama bu bir tuzağa dönüşüyor. Battal esir düşüyor ve filmin en acımasız işkence sahneleri başlıyor. O tekerleğe bağlanması, kırbaçlanması. Üzerine tonlarca demir yığılması. Evet, ama burada ilginç bir detay öğreniyoruz. İmparator Leon, Eleanora'nın babası değilmiş, tahtı gasp etmiş bir sahtekarmış. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu, Battal'ın davasını kişisel bir intikamdan çıkarıp aynı zamanda bir adalet mücadelesine dönüştürüyor. Doğru. Filmin finali de bu yüzden çok anlamlı zaten. Kurtarılan ve eski gücüne kavuşan Battal,
papaz kılığına girip gerçek imparatoru kurtarıyor ve Leon'u öldürerek tacı gerçek sahibine veriyor. Yani ilk film sadece babasının intikamını alan bir adamı değil, Aynı zamanda gasp edilmiş bir düzeni yıkan ve adaleti tesis eden bir kahramanın doğuşunu anlatıyor. Destan böyle başlıyor. peki ilk film kahramanı yarattı, adaleti sağladı, sanki huzurlu bir son gibi duruyor. Battal Gazi'nin intikamı bu huzuru resmen yerle bir ediyor, hem de nasıl. Battal artık Ayşe adını alan Eleanora ile evli, Ali adında bir oğlu var. Ama bu mutluluk çok daha kişisel ve çok daha acımasız bir düşmanla paramparça oluyor. Andrea. Bilal İnci'nin o müthiş performansı. Andrea, ilk filmdeki düşmanlardan çok farklı. O öldürülen Alyon'un kardeşi. Motivasyonu siyasi değil, tamamen kişisel ve ailesel bir intikam. Bu da onu çok daha tehlikeli ve zalim yapıyor. İlk işi de Battal'ın kan kardeşi Ahmet'i, yani eski Hammer'ı. Dininden dönmediği için öldürmek oluyor ve tam o sırada eş zamanlı olarak Battal'ın karısı ve oğlu kaçırılıyor. Trajedi böyle çok katmanlı bir şekilde başlıyor. Ve serinin belki de Yeşilçam tarihinin en travmatik sahnesi yaşanıyor. Andrea, Ayşe'den Hristiyanlığa dönmesini istiyor, Ayşe reddedince de çarmıha gerip diri diri yaktırıyor. Cüneyt Arkın'ın o anki çaresiz feryadı, yani sinema tarihimizin en unutulmaz anlarından biridir. bu basit bir ölüm değil, bu bir inanç ve kimlik savaşı ve burada intikam kavramının nasıl evrildiğini görüyoruz. Andrea Battal'ı öldürmek istemiyor, onu yok etmek istiyor. Psikolojik olarak çökertmek. Aynen. Bu yüzden ona fiziksel işkenceden çok daha ağırını, psikolojik işkenceyi uyguluyor. Oğlu Ali'nin beynini yıkıyor, onu bir Hristiyan olarak yetiştiriyor ve Battal'ı bir taş ocağında tam 8 yıl boyunca köle olarak çalıştırıyor. Ve her gün oğlunun haç çıkardığı anları izlemeye zorluyor. Düşünsene, bu bir kahramanı köklerinden, mirasından, geleceğinden koparma girişimi. Bir babaya yapılabilecek en büyük zulüm bu. Oradan kaçışı da yine bir başkasının fedakarlığıyla oluyor. Musa adlı yaşlı bir mahkum, Battal kaçabilsin diye kendini öldürüyor. Battal da onun ceset çuvalına girerek nehirden kaçıyor. Özgür kaldığında ise o meşhur sahne yaşanıyor. Köylülere zulmeden bir şövalyeye dersini verirken kurduğu o cümle her şeyi özetliyor aslında. Sen bu ihtiyarın bastığı toprağı yalayacaksın. İşte bu, Battal'ın sadece fiziksel olarak değil, ruhen de geri döndüğünün ilanı. Hikayeye tam bu noktada Prenses Angela giriyor ve işler iyice karmaşıklaşıyor çünkü Angela ölen karısı Ayşe'nin ikizi. Bu doppelganger, yani benzer motifi çok ilginç. Evet, Battal'ın geçmişinin peşini bırakmadığını, kaybettiği aşkın hayaletiyle yaşadığını simgeliyor sanki. Angela da yaralı Battal'ı saklayarak istemeden bu trajedinin bir parçası oluyor. Ama Andrea'nın son ve en şeytani planı daha devreye girmemişti. O akıl almaz planı, Battal Öz oğlu Ali ile dövüştürüyor, baba ve oğul birbirini tanımadan ölümüne savaşıyor. Yani bu Yunan trajedilerini aratmayan bir an resmen. kesinlikle. Çözüm anı ise inanılmaz derecede sembolik. Ali babasını öldürmek üzereyken annesinin yıllar önce söylediği bir sözü hatırlıyor. Bir oğun babasına el kaldırırsa eli taş kesilir. Ve o anda kılıcını savuracakken eli gerçekten de kas katı kesiliyor. Bu doğaüstü bir an gibi görünse de aslında hafızanın, aile bağlarının ve anneden kalan mirasın kaba kuvvetten daha güçlü olduğunun bir metaforu. O söz Ali'nin beynindeki yıkımı tek bir anda tamir ediyor. Am olarak bu. O kavuşma anından sonra da baba ve oğul birlikte tüm kaleyi dağıtıyor. Battal, Andrea'yı öldürerek hem karısının hem de çalınan yılının intikamını alıyor. Film Ali'nin sancağı kaleye dikmesiyle bitiyor, miras kurtarılmıştır. İkinci film, ilkinden çok daha karanlık ve çok daha kişisel bir intikam hikayesi sunuyor bize. Kesinlikle. Savulun Battal Gazi geliyor ile seri bambaşka bir yola sapıyor sanki. Evet, atmosfer tamamen değişiyor. Artık yaşlanmış bir Seyit Battal ve serdarlığı devralan oğlu genç Battal var. Bu nesil değişimi de Bizans için bir fırsat olarak görülüyor. Ve bu fırsatı değerlendirmek için karşımıza tek bir kötü adam değil, adeta bir kötüler karması çıkıyor. Acayip bir kadro. Azize Maria ve Kara Şövalye Igor Janosch'un liderliğindeki bu ordu, bildiğimiz ordulara benzemiyor. Boğayla güreşen Anton, sadist Vunlar, Çinli Chen Yu,
Ayı Tara, Her biri kendine özgü bir yeteneği olan, neredeyse fantastik karakterler. Sanki bir video oyununun bölüm sonu canavarları gibi. çok doğru bir benzetme bu. Film, önceki filmlerin o dramatik ve trajik tonundan uzaklaşıp daha çok bir aksiyon, macera, hatta fantastik bir tona bürünüyor. Hikaye yapısı da bunu destekliyor. Nasıl yani? Şöyle, Igor'un esir aldığı Seyit Battal'ı 7 kilitli bir kapı ardına saklayıp 7 anahtarı bu 7 şövalyeye dağıtması tam bir quest, yani görev odaklı anlatı yapısı. Anladım. Genç Battal'ın babasını kurtarmak için bu 7 boss'u tek tek yenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Battal da bu oyunu kendi kurallarıyla oynuyor. Prens Alfonso kılığına girerek kaleye sızıyor ve o korkak prensin arkasına saklanarak o cani şövalyeleri tek tek avlıyor. Bu da ilginç bir tezat oluşturuyor. Dışarıdan pısırık görünen bir adam içeride en ölümcül avcıya dönüşüyor. Ama tuzağı ortaya çıkınca Igor'un intikamı seride gördüğümüz en korkunç işkencelerden birine sahne oluyor. Genç battalın gözlerini akreplerle dolu bir kapta kör ediyorlar. Körlük köması burada acı bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın en önemli duyularından birini elinden alarak onu çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Evet, Finalde ise görsel olarak çok güçlü bir tablo var. Kale burçlarından aşağı sallandırılan kör bir oğul ve bir baba. ama battalın adamlarının yardıma gelmesiyle genç battal, babasıyla birlikte adeta bir yıkım makinesine dönüşüyor ve tüm kaleyi yerle bir ediyor. Üçüncü film, serinin en kanlı ve en aksiyon odaklı halkası diyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Serinin son halkası olan 1974 yapımı Battal Gazi'nin oğlunda zirveye ulaşıyor. Film çok çarpıcı başlıyor. Efsanevi Battal Gazi'nin ölümüyle. Bu çok cesur bir hamle. Oklarla vurulmuş son nefesini verirken kendisini kale kapısına bağlatarak düşmanı oyalıyor. Ama ölmeden önce oğlunun boynuna kılıcıyla bir intikam yemini nişanı bırakıyor. Ve kılıcı bir taşa saplanıp kalıyor. Evet, 3 film boyunca izlediğimiz kahramanı daha ilk dakikada öldürüyorlar. Bu, hikayenin artık onunla değil, mirasın kendisiyle ilgili olduğunu söylüyor bize. Kötü karakter Antoine da bu mirastan o kadar korkuyor ki bir büyücünün kehaneti üzerine bebek katliamı emri veriyor. İşte tam burada Shakespeare trajedilerini andıran inanılmaz bir kader oyunu devreye giriyor. O bebeklerin karışması olayı değil mi? Aynen. Battal'ın karısı Ayşe, oğlunu kurtarmak için onu nehre bırakırken, intikam için Antoine'ın oğlu kaçırıyor. Tam o sırada da Antoine'ın karısı Maria, nehirde bulduğu Battal'ın oğlunu alıp kendi oğlu büyütüyor. Yani iki düşman farkında olmadan birbirlerinin oğullarını yetiştiriyor. İnanılmaz bir kurgu. Hikayenin en trajik ve ironik noktasıysa Ayşe'nin kendi öz oğluna süt annelik yapmak üzere saraya getirilmesi. Evet ya, oğlunu boynundaki izden tanıyor ama bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalıyor. Her gün kendi canından bir parçaya, bir yabancı gibi bakmanın acısını yaşıyor. Bu doğa mı yetiştirme mi tartışmasının sinemadaki en dramatik örneklerinden biri bence. Yıllar sonra bu karmaşık yapı çözülmeye başlıyor. Antoine'ın oğlu olarak büyüyen Battal'ın oğlu, saraya ait hissetmeyen asi bir genç. Antoine'ın gerçek oğlu Karagülle ise Müslümanlar arasında bir savaşçı olarak yetişmiş. Ve gerçekler yine o büyücünün "o senin değil, Battal'ın oğlu" diye haykırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu Antoine'ı çıldırtıyor ve etrafındaki herkesi öldürmeye başlıyor. Aynı anda Battal'ın oğlu da kimliğini öğreniyor ve babasının taşa saplı kılıcını o Excalibur efsanesindeki gibi tek denemede çekerek Battal Gazi'nin oğlu olduğunu kanıtlıyor. Bu onun kimliğinin sadece kanla değil kaderle de belirlendiğini gösteren mitolojik bir an. Finalde bir gizem daha çözülüyor. Antoine esir aldığı Karagülle'ye işkence ederken kızı Irene'in de aynı acıyı hissetmesiyle ikisinin ikiz kardeş olduğu anlaşılıyor. Hikaye tamamen iç içe geçmiş, düğümlenmiş aile bağları üzerine kurulu. Ve en sonunda Battal'ın oğlu Antoine'ı öldürerek hem babasının intikamını alıyor hem de bu karmaşık düğümü çözüyor. Ve 4 filmlik destan başladığı gibi bir oğlun babasının intikamını almasıyla tamamlanıyor. İnanılmaz bir serüven gerçekten. Şimdi sıra rahmetli Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği 3. büyük seride, Kara Murat. 7 filmlik soluksuz bir macera bizi bekliyor.
Kesinlikle öyle. Cüneyt Arkın'ın kariyerinde bu 3 seri çok özel bir yerde duruyor. 6 Malkoçoğlu, 4 Battal Gazi ve tam 7 Kara Murat filmi. Ama ilginç bir detay var. Kara Murat, hani Malkoçoğlu veya Battal Gazi gibi tarihi bir kişilik değil. Aa, öyle mi? Tabii, aslında Rahmi Turan'ın yarattığı, Abdullah Turan'ın çizdiği bir çizgi roman kahramanı. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun vizyonuyla Cüneyt Arkın bu karakteri beyaz perdede ölümsüzleştiriyor. Yani tamamen kurgusal bir kahramanın milletin gönlüne nasıl yerleştiğinin hikayesi bu. Çok ilginç. 1972'de Kara Murat, Fatih'in fedaisiyle başlayan ve 1978'de Kara Murat, Devler Savaşıyor ile son bulan bir serüven. O zaman lafı uzatmadan, ilk filmle, yani her şeyin başladığı yerle başlayalım. Film bizi Fatih Sultan Mehmet devrinin ilk yıllarına, İstanbul'un fethinden hemen sonrasına götürüyor. Evet, Balkanlarda sular durulmamış. Ve karşımıza tarihin en acımasız figürlerinden biri çıkıyor. Kazıklı Voyveda. Daha ilk sahneden neyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Hem de nasıl? Esir alınan bir Türk çifte din değiştirme baskısı yapılıyor. Ve reddettiklerinde Voyvoda kadının kalbini söktürüp adamı kazağa oturtuyor. Bu çocukken izleyenler için unutulmaz bir travmadır herhalde. Kesinlikle. Film, karakterin intikam ateşini işte bu acımasızlıkla körüklüyor. Hikayeye göre Voyvoda Osmanlı'ya vergi ödemeyi geciktirince Fatih, Çakırcı Hamza Paşa'yı bir fermanla yolluyor. Yani padişahın kişisel ve kanun hükmündeki emriyle. Aynen öyle ama Voyvoda ve sağ kolu Nikol, Hamza Paşa'nın birliğine pusu kuruyor. İşte bu pusuda akıncı olmaya hevesli genç Murat da esir düşüyor. Ve işkenceler başlıyor. Voyvoda'nın işkenceleri akıl almaz, en korkunç an ise Murat'ın esir abisinin hayatına karşılık Murat'ı abisinin kolunu ve bacağını kesmeye zorlaması. Çok ağır bir sahne. Abisinin o çaresiz ama gururlu "vur satırı hakkımı helal etmem" diye haykırışı Murat'ın omuzlarına ömür boyu taşıyacağı bir yük bindiriyor. Karakterin temelindeki travma bu aslında. Zindandaysa filmin başında ailesi katledilen küçük kız Zeynep'le tanışıyor. Aralarında masum bir bağ kuruluyor. Zeynep ona gizlice su veriyor ve ileride birbirlerini tanımalarını sağlayacak birer hatıra veriyorlar. Yıllar geçiyor, Murat artık Fatih'in en güvendiği akıncısı, Kara Murat oluyor. Ve Voyvoda yeniden ortaya çıkıyor. Ve Fatih de Macaristan ile olası bir ittifakı araştırması için Kara Murat'ı görevlendiriyor. Macera başlıyor. Ve macera başlıyor. Murat burada Erol Taş'ın canlandırdığı Mihal ile karşılaşıyor ki o da serinin gediklilerinden olacak. Evet, unutulmaz bir karakter. Büyümüş olan Zeynep'i, yani yeni adıyla Angela'yı bulup kurtarıyor. Saraya sızmak için dövüşlere katılıyor. Kraliçe Lucia ile bir ilişki yaşıyor. Bu sahneler Cüneyt Arkın'ın sadece dövüşen değil, aynı zamanda casusluk yapan zeki bir kahraman olduğunu da gösteriyor. Tabii. Bir anlık dikkatsizlikle Fatih'in fermanını düşürüp kimliğini ele veriyor. Aynen öyle. Yakalanıp idam edilecekken geçmişte hayatını bağışladığı cellat Papesco tarafından kurtarılıyor. Vefa borcu. Kesinlikle. Papaz kılığında saraya geri sızıp Macarlarla yapılan anlaşmayı ele geçiriyor. Final ise tam bir adalet anı. Voyvoda'yı abisine ve diğer masumlara yaptığı gibi kazağa oturtarak intikamını alıyor. İlk film, intikamın ne kadar kanlı olabileceğini göstererek serinin tonunu belirliyor. İlk filmdeki o acımasız intikam hikayesinden sonra seri ikinci filmde, yani 1973 yapımı Kara Murat, Fatih'in fermanıyla rotayı daha çok bir saray entrikası ve aşk öyküsüne kırıyor. Evet, bu ilginç bir yön değişimi. Bu kez merkezde Fatih'in Bizans prensesi İrene'ye olan aşkı var. Ama Bizans tarafında Kenan Pars'ın canlandırdığı Nikol karakteri var. O da ortalığı karıştırıyor. Aynen. Türk köylerine baskınlar düzenleyerek barışı baltalıyor. Hatta bu baskınların birinde Kara Murat'ın annesi de şehit ediliyor. Mesele yine kişiselleşiyor. İrene, Nikol tarafından öldürülüyor. Haince. Ve Nikol, Bizans hazinelerinin yerini de tek bilen kişi olarak Midilli adasına kaçıyor. Fatih'in görevi bu kez çifte. Hem sevdiği kadının katilini bulmak hem de devletin hazinelerini geri getirmek. Görev yine Kara Murat'ın. Murat adaya bu kez Kosta kimliğiyle sızıyor. Yine bir sürü macera.
Midilli Prensesi Julia ile bir gönül ilişkisi yaşıyor. Ama sonunda yakayı ele veriyor. Ve serinin en akılda kalıcı sahnelerinden biri yaşanıyor. Gözlerine mil çekiliyor. Bir dakika, gözlerine mil çekiliyor ama tam kör olmuyor, değil mi? Bu, kahramanın kalıcı bir hasar almasını engelleyen tipik bir senaryo hilesi gibi duruyor. Çok güzel bir nokta, kesinlikle bir senaryo hilesi ama aynı zamanda Yeşilçam'ın kendi mitolojisinin bir parçası. Baş kahraman asla yenilmez. Aynen, baş kahraman asla tam olarak yenilmez, en kötü durumda bile bir çıkış yolu bulunur. Burada da canını bağışladığı Kabasakal karakteri onu tam kör etmeyerek borcunu ödüyor. Ama zindandaki sahne çok trajik. Çok. Gözleri görmeyen Murat'ı can yoldaşı Mihail'le ölümüne dövüştürüyorlar. Murat, yani arkadaşını öldürmek zorunda kalıyor. Bu kahramanın ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını gösteren anlardan biri. İnanılmaz. Kabasakal'ın yardımıyla kaçtıktan sonra annesinin ve İrene'nin katilinin Nikol olduğunu öğreniyor. Finalde intikamını alıyor ama bu kez çok daha sembolik bir şekilde. Nikol'ü oklarıyla tam gözlerinden ve gırtlağından vurarak öldürüyor. Göze göz, dişe diş resmen. Üçüncü film Kara Murat ölüm emriyle seriyi bu kez zamanda geriye gidiyor. Bir nevi bir başlangıç hikayesi anlatıyor. Evet, Fatih'in henüz şehzade olduğu, babası 2. Murad'ın tahtta oturduğu yıllardayız. Tahtın varisi Şehzade Mehmet ama Çandarlı Halil Paşa gibi figürler Bizans'ın elinde esir olan diğer Şehzade Orhan'ı destekliyor. Tam bir siyasi satranç oyunu var. Kesinlikle. Bu gerilimin ortasında genç Şehzade Mehmet, Kara Murat'ı Bizans'a gönderip Orhan'ın ne dolaplar çevirdiğini öğrenmesini istiyor. Murat yine bildiğimiz gibi Kara Kosta kimliğiyle Bizans'a sızıyor. Bir arena dövüşünü kazanarak Şehzade Orhan'ın güvenini kazanıp muhafızı oluyor. Ve burada serinin en tehlikeli kadın karakterlerinden biriyle Prenses Olimpia ile tanışıyor. Olimpia, Orhan'ı bir piyon gibi kullanarak Osmanlı tahtını ele geçirme hayalleri kuran, son derece zeki ve acımasız bir kadın. Murat onunla yakınlaşarak bu şeytani planı deşifre ediyor. Bu filmde aksiyondan çok casusluk ve entrika ön planda. Tam her şey yolunda giderken 2. Murat'ın vefat haberi Bizans'a ulaşıyor. Bu da Olimpia için bir fırsat. Tabii hemen harekete geçiyor. Hemen Manisa'daki Şehzade Mehmet'i tahta çıkamadan zehirlemek için yola koyuluyor. Saraydaki Türk kızı Zeynep'ten durumu öğrenen Kara Murat, idam edilmek üzere olan arkadaşlarını kurtarıp Olimpia'yı durdurmak için amansız bir takibe başlıyor. O takip sahneleri müthiştir. Kesinlikle. Yolda pusuya düşüyor. Arkadaşlarını birer birer kaybediyor. O dönemin teknik imkanlarıyla gerçekten etkileyici sahneler. Cüneyt Arkar'ın dublör kullanmadan o atların üzerinde yaptığı hareketler filmlerin enerjisini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Kesinlikle o sahnelerdeki gerçeklik hissi Arkın'ın bu inanılmaz atletizminden geliyor. Sonunda Manisa'ya Olimpiya'dan sonra varabilen Murat, Şehzade Mehmet'e her şeyi anlatıyor. Şehzadenin çözümü de Fatih'in zekasına yakışır cinsten. Aynen. Olimpiya'yı kendi getirdiği zehirli şarabı içmeye zorlayarak ortadan kaldırıyor. Film, Kara Murat'ın babasının ölüm haberini getirmesiyle Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmek üzere Edirne'ye doğru yola çıkışıyla son buluyor. Adeta bir dönemin kapanıp yenisinin açılışını izliyoruz. Ve 1975'te serinin belki de en ilginç konseptli filmine geliyoruz. Kara Murat, Kara Şövalye'ye karşı. Burada inanılmaz bir fikir var. Cüneyt Arkın bu kez kendi kendisiyle savaşıyor. Doğumda ayrılmış ikiz kardeş hikayesi. Bu nasıl işlenmiş filmde? Bu Yeşilçam'da sıkça gördüğümüz bir tema ama burada çok farklı bir bağlamda kullanılıyor. Kardeşlerden biri, bildiğimiz Kara Murat, babalarının intikamını almak için bir Türk kahramanı olarak büyüyor. Diğeri ise babalarını öldüren Carlos tarafından kaçırılıp tam bir Türk düşmanı, acımasız Kara Şövalye olarak yetiştiriliyor. Vay canına. Bu ikiz kardeş teması burada ulusal kimlik ve kan çeker miti üzerinden işleniyor. Film aslında şu soruyu soruyor. Bir Türk düşman elinde yetişse bile özüne, kanına döner mi? Ve verdiği cevap da belli. Tabii 70'lerin milliyetçi atmosferi için çok güçlü bir mesaj taşıyor. Yani bir yanda halk kahramanı Kara Murat, diğer yanda halkına zulmeden Kara Şövalye. İkisi de Cüneyt Arkın. Müthiş bir dramatik potansiyel. Kesinlikle. Kara Şövalye Türk köylerine dehşet saçarken babalarını öldüren Carlos da
Rumeli Beylerbeyi Karacapaşa'yı esir alıp Fatih'e karşı bir koz olarak kullanıyor. Fatih de tabii ki bu düğümü çözmesi için Kara Murat'ı görevlendiriyor. Sonrası tam bir kimlik oyunu. Aynen öyle. Önce Murat, Kara Şövalye'nin kılığına girip kaleye sızıyor ama yakalanıyor. Bunun üzerine bu kez Kara Şövalye, Kara Murat kılığına girerek Fatih'e suikast düzenlemeye kalkışıyor ama başaramıyor. Filmin finali ise çok trajik. Çok. Carlos iki kardeşin de annesini öldürüyor. İşte bu an Karat için bir aydınlanma anı. Her şeyi anladığı an. Evet, yaptığı hatayı anlıyor, özüne dönüyor ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olarak can veriyor. Kara Murat ise hem Carlos'u öldürerek intikamını alıyor hem de filmin sonunda annesiyle kardeşini hüzünlü bir şekilde toprağa veriyor. Film, kan çeker mitine trajik bir evet cevabı vermiş oluyor. Bu kadar dramdan sonra 1976'daki 5. film Kara Murat, Şeyh Gaffar'a karşı ile düşmanın profili tamamen değişiyor. Artık karşımızda Bizanslı ya da Avrupalı bir düşman yok. Tehdit içeriden geliyor. Aynen öyle. Fatih'in otoritesini tanımayan, kendini peygamber gibi gören sahte bir din lideri Şeyh Gaffar. Bu serideki en ilginç tematik sapmalardan biri. Şeyh Gaffar karakteri o dönemde toplumda gerçekten endişe yaratan sahte din adamlarına, batıl inançları kullanan kült liderlerine bir gönderme olarak okunabilir. Çok güncel bir konu aslında. Kesinlikle. Kendi müritlerine, çocuklarını öldürmelerini emredecek kadar ileri giden, Fatih'in sarayına suikastçılar sızdıran korkunç bir figür. Gaffar, müritlerini afyonla uyuşturup onlara sahte bir cennet vaat ederek kendine bağlıyor. Yani film sadece bir aksiyon filmi olmanın ötesinde bir sosyal eleştiri damarı da taşıyor. Kesinlikle. Fatih de bu fitneyi bitirmesi için elbette yine Kara Murat'ı görevlendiriyor. Ama Gaffar, Murat'ın geleceğini önceden haber alıp bir tuzak kuruyor. Murat'ın abisi Turan'ı kaçırıp beynini yıkıyor. Kardeşi kardeşe kırdırma planı. Aynen. Murat bu kez kaba kuvvetle değil, akıl oyunlarıyla yaklaşıyor. Şeyhin yanına gidip teslim oluyor ve onun güvenini kazanmış gibi davranıyor. İçeriden fethediyor kaleyi. Tabii. Bu süreçte şeyhin insanları afyonla nasıl zehirlediğini, sahte cennet mekanizmasını nasıl kurduğunu öğreniyor. Hatta babasının yerine geçmek isteyen hırslı kızı Zeynep'in de planlarını anlıyor. Ve finalde Murat hem şeyhin tüm oyununu bozuyor hem de beyni yıkanmış abisi Turhan'ın gerçeği görmesini sağlıyor. Şeyh Gaffar ölüyor ve fitne yuvası olan kalesi yerle bir ediliyor. bu film, dış düşmanlar kadar iç düşmanların da tehlikeli olabileceğini vurgulaması açısından önemli. O kadar entrika ve dramdan sonra seri, 1977'de Kara Murat Denizler Hakimi ile bizi açık denizlere bir korsan macerasına çıkarıyor. Evet, bu sanki biraz daha soluklanmak için yapılmış, daha saf bir aksiyon filmi gibi. Hikaye daha basit ve çizgisel. Kesinlikle öyle. Kaptanı Derya Yunus Paşa'nın gemisine saldıran Kara Korsan filmin kötüsü. Fatih de bu denizlerdeki belayı temizleme görevini tabii ki Kara Murat'a veriyor. Murat bu kez Antonio adında bir suçlu kılığına girerek korsanların arasına sızıyor. Güvenlerini kazandıktan sonra bir isyanla esirleri kurtarıp gemiye ele geçiriyor. Ama macera burada bitmiyor. Gemi bu kez Nikolas adında başka bir düşman tarafından tekrar ele geçiriliyor. Evet, Murat esir düşüyor, işkence görüyor ama Maria adında bir kadın tarafından kurtarılıyor. Sonrası bildiğimiz Kara Murat klasiği. Nikolas'ın şatosunu tek başına basıyor, hem esirleri kurtarıyor hem de kara korsanı yakalıyor. Finaldeki intikam sahnesi de yine manidar. Kara Korsan'ı onun Türklere yaptığı gibi ölüme terk ediyor. Kısasa kısas. Ve geliyoruz serinin Cüneyt Arkınlı son filmine. 1978 yapımı Kara Murat, Devler Savaşıyor. Başlık çok iddialı. Başlık iddialı ama film aslında bir aksiyon filminden çok bir saray entrikası ve adalet arayışı filmi. Sadrazam Mahmut Paşa, Rumkani Paşa tarafından Mora'yı düşmana satmakla itham ediliyor ve Fatih bu iftiraya inanıyor. İşte burası çok ilginç. Sadrazamın suçsuzluğuna inanan Kara Murat, seride ilk defa padişahın emriyle değil, tamamen kendi iradesi ve vicdanıyla harekete geçiyor. Aynen öyle. Fatih'in öfkesinden kaçarak gerçeği ortaya çıkarmak için Mora'ya gidiyor. Bu karakter için çok büyük bir gelişim. Artık o sadece bir fedai değil,
Padişah bile hata yapsa adaletin peşinden giden bir adam. Kesinlikle çok cesur bir hamle ve karakterin 7 filmdeki yolculuğunun zirve noktası. Oraya gönderilen asıl müfettiş Tuğrul Bey yolda öldürülünce Murat onun yerine geçerek soruşturmaya başlıyor. Ve asıl hainin saraydaki Rum Kanipaşa'nın kardeşi Davut olduğunu anlıyor. Burada çok eğlenceli bir yöntem izliyor. Kendini sakar, beceriksiz ve hatta biraz aptal gibi göstererek düşmanlarını yanıltıyor. Cüneyt Arkın'ın komedi zamanlaması da çok iyidir. Kesinlikle. O sahneler bunu gösteriyor. Sonunda Kara Murat önce Mora'daki Davut'u öldürüyor, ardından Fatih'in huzurunda çıkarak iki kardeşin birbirine yazdığı ihanet mektuplarını ortaya döküyor. Rumkani Paşa son bir hamleyle Fatih'i hançerlemeye çalışınca Kara Murat araya girip kolunu kesiyor ve adaleti sağlıyor. Böylece hem sadrazamın hayatını ve onurunu kurtarıyor, hem de padişaha sadakatinin körü körüne değil, hakikate dayalı olduğunu ispatlayarak seriyi noktalıyor. Evet, böylece 7 filmlik bir o kadar da keyifli seriyi tamamlamış olduk. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat ile birlikte Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı tam 17 filmlik bir tarihi kahramanlık destanını gözden geçirdik. Ruhunu, sinema anlayışını ve toplumsal mesajlarını yansıtan çok değerli yapımlar. Bu yolculuk bizim için de çok keyifliydi. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Artık içeriklerimiz kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi birçok seçeneğimiz mevcut. YouTube videosundaki altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca ekran rehberini çeşitli sosyal medya platformlarından yani Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yeni adıyla X platformlarından takip etmeyi, içeriklerimizi beğenmeyi ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yorumlarınızda konuşmamızı istediğiniz başka yapımlar olursa onları da listemize alır ve sıradaki rotamıza hep birlikte belirleriz. Başka bir içerikte yeniden buluşabilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.